Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 5 eksen operasyonlardan olan Variable Profile komutundan bahsedeceğim. Şu komut arkadaşlar Contour Profile olarak da geçiyor. Öncelikle bu şekilde bir parçamız var. İşlediğimiz yüzeyler şu duvarlar arkadaşlar. Parçamıza merkez atayaraktan başlayalım. Orient VC istedim. Parçamızın ortasına kezimi atadım. Yakıştırma işlemini de gerçekleştiriyorum. Ve Workpiece'e sağ tıklayıp Insert operasyon diyerekten komutuma giriş yaptım arkadaşlar. Şimdi menümüz yine aynı şekil. İşte yüzeylerimi, parçamı seçtiğim, geometri şekillerimi seçtiğim, eksenlerimi, devirlerimi vesaire kategorim aynı arkadaşlar. Main menüsüne geldim. Bu komut düz takımları çalıştırıyor. Yani bir kısmını, finishini yanal kesim olarak atacağımızı düşün. Mil kısmına geldim, seçtim. Dedim ki burası düz 10 takımım ile ben finish atacağım. Hatta 10 küçük kaldı. 16 yapalım. Radius'um yok. Bir numarada 4 ağızlı. Holder kısmından da kütüphaneden bir tane seçelim. Örneğin bu nasıl? Tamam, bu olsun. OK dedim. İçerisine 20 mm 30 yapalım. 20 daha iyi. Onayladım. Bir kez daha onayladım. Şimdi takımım düz 10 gösteriyor. Ama takım çapım 16. Bunu değiştirmek şu şekilde arkadaşlar. Sağ tıkladım boşta bir alana. Makine Tool ve makine takımlarını göster. Geldim buraya. F2 ile veya bir kez böyle üstüne basıp bir kez daha basabilirsiniz. Bu şekilde aktif olabiliyor. Veya sağ tıklayıp rename derseniz de yine değiştirebiliyorsunuz. Geldim, dedim ki benim bu takımım 10'luk değil ama 16. Sonra tekrar Geometry View seçeneğine geldim ve artık takım çapım ile ismi doğru orantılı. Şimdi programın içerisine tekrardan giriş yaptım. Takımımı seçtim. Specify kısmından parçamı seçiyorum. Specify yani işleyeceğim duvarın taban yüzeyi seçtim. Yani burası otomatik walls derseniz otomatik duvarları algılıyor arkadaşlar. Yani yok ben seçeceğim derseniz de burayı iptal edip bu kısımdan siz de seçebilirsiniz. Ama gerek yok. Yani program sapıtma ihtimali düşük. Otomatik walls ile duvarlarımı otomatikleştiriyorum arkadaşlar. Z eksen yönünde çalışacak takımımız. O yüzden burası Z aksis kalıyor. Z aksis kaldı. Parçama yani bu yüzeyimi stok bırakacaksam hem duvarıma hem taban yüzeyime bu kısım seçiliyken ya buraya geldim, dedim ki 2 mm stok bırak. Yani bu seçenek aktif olduğu için hem duvar ve hem tabana da ayrı ayrı 2'şer mm bırakıyor. Yani diyorum ki ben mesela buraya inaktif yaptım. Dedim ki duvar yüzeyime 2 mm bırak ama taban yüzeyime stok bırakma. Bunu da bu şekilde ayarlayabiliriz ama ben ikisine de stok bırakmak istemiyorum.
Onayladım. Geometri kısmına geldim. Bu kısımdan da bir işlem yapmayacağım. Burası da böyle kalabilir. Bu aksis kısmı şekilleri gösteriyorsa otomatik kalması bir yandan iyi. Bu mevcut forma göre, makine parçayı algıladığı için program o forma göre bir açı belirleyecek. Veya kendimiz işte yan çizgilerini seçerekten o açıları da belirleyebiliriz. Veya UV çizgileriyle de bu açısını gerçekleştirebiliriz. Ama biz otomatikte kalsın burası. Onun haricinde devir ilerleme kısmına gelelim. Örneğin 1000 devir ile 400 ilerleme olsun. Yani kesim hızı yapacağı için çok da oynamamak gerek. Hızlı gitmemiz lazım. Bir hesaplatma yaparak parçamızın işte takım yolunu görelim arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi girişimiz bu şekilde. Duvar açısına göre kendisini otomatik algılayarak yanal kesim tek tur finish atıyor arkadaşlar. Açılı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu parçası için konuşuyorum. Çok böyle şey olmazsa, mesela örneğin burası boş bir yüzey ise bu şekilde tek tur finish atarak da zamandan kazanabilirsiniz. Onayladım. Ben diyorum ki mesela ben burayı tek tur değil de ben atıyorum burasını işte 10'da 5 ben stok bıraktım. Ben 10'da 5'i de direkt buradan almasını istemiyorum. Çünkü bu parçam benim ısıl işlemle. O zaman geldim buraya strateji kısmından. Dedim ki şu kısım. Bir tanesi yana kayma. Bir tanesi dip dediği de derinlik zaten. Yukarıdan aşağı. Benim için şu anlık yana kayma mesafesi istiyorum ben. Diyorum ki 10'da 5 ama ben garanti olsun diye 0.7'den Baraktan 2.10'da 2 çevirerekten yana kayması 0.7 pason varmışçasına alsın diyorum. Onayladım. Tabi takım yolları arttıkça da program bekleme süresi artıyor. Bu şekilde pasolayaraktan işlemimizi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Aynı şekil asmasın diye bu kısmı kapatalım. Z'de yapmak istersem örneğin absürt bir rakam yazalım 10 mm. İşte ben bu 10 milimetreyi 1 alsın diyorum. Onayladım. Ve bu kez de derinlik kısmından 10 milimetrelik bir paso varmışçasına 1 milimetre aşağıya inerekten operasyonu gerçekleştirecek. Bu kısımda da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Onun haricinde bu program da başka bahsedeceğim başka bir işlemim yok. Zaten hemen hemen bu işlemlere yarıyor. Evet arkadaşlar. Contour Profile komutumuz da bu şekilde çalışıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.